Araba yarışı özellikle Avrupa'da çok takipçisi olan uluslararası bir motor sporudur. Araçlar minyatür Formula 1 arabaları gibidir ama süspansiyon sistemleri yoktur. Araba yarışı F1'den daha heyecanlı olabilir. Çünkü geliştirilmiş manevra kabiliyetleri çok iyidir. Bu İtalyan yapımı bir silindirli yarış arabası. 125 cc motoruyla saatte 180 km hıza ulaşabiliyor. Alüminyum bir kap tüm motoru içine alıyor. Bilgisayarlı bir dergeç onları yüklemek için çeşitli delikler açıyor. Önce motorun altı parçası. Her bir parça aslında birkaç çelik dişliden oluşuyor. Onları bir dingile takıyorlar. Sonra hepsi alet kutusuna giriyor. Aletlerin arkasında sürücünün vites koluyla çalıştırdığı bir şalter var. Sonra çevirme mili geliyor. Dingili çeviren, arka tekerleklerin takılı olduğu bir zinciri döndürüyor. Motorun diğer tarafına çevirme mili aletlerini yüklüyorlar. Bu milin düzenli ve kontrollü bir oranda dönmesini sağlıyor. Kırmızı işaretler teknikerlerin aletleri dizmelerine yardım ediyor. Debriyaj kapağı alet kutusunun üzerine kapanıyor. Debriyajın ana yeri, davul denen yer, debriyaj disklerini içeriyor. Bu diskler krank milini alet kutusuna doğru harekete geçiriyor. O da çevirme milini döndürüyor. Böylece tekerleklerin dönmesini sağlayan zincir kıpırdıyor. Kalın çelik yaylar debriyaj diklerini tutup bırakıyor. Bu lamel pedi denen sallanan şey, motora ne kadar yakıt girdiğini kontrol ediyor. Gaz pedalına basmak kanatları açan ve yakıt emen vakumu yaratıyor. Silindirde krank milini döndüren piston var. Bu motor başı yanma devresinin oluştuğu silindiri mühürlüyor. Kontak motorun sol tarafına gidiyor. Motor şimdi bitti ve sınama testine hazır. Teknikerler gözlemlemek ve performansını derecelendirmek için özel aletler kullanıyorlar. Yarış arabasının ana gövdesi çelik borulardan yapılıyor. Arkada arka dingili tutmak için mil yatağını takıyorlar. Sonra da dingilin kendisini ve üzerine de fren disklerini. Fren kompasını gövdeye ekliyorlar. Frene basıldığında kompaslar diski sıkıp tekerleklerin durmasını sağlıyor. Arka dingilin sağlam ortalandığından emin olmak için ölçmeden sonra onu kilitliyorlar. Şimdi de direksiyon sistemi. Gövdenin önünde teknikerler her iki tarafa da bir dingil takıyorlar. Dingiller aracın ön tekerleklerini döndürüyor. Direksiyon kolonlarını sıkıştırıyorlar ve lastik millerini dingillere bağlıyorlar. Miller ön tekerleklere bu dingiller sayesinde direksiyonun dönüşünü iletiyorlar. Sonra teknikerler iki yaylı pedal takıyorlar. Fren sistemi hidrolik, yani basınçlı sıvı, fren disklerini tutup bırakmak için kompasları aktive ediyor. Sonra da lastiklerin takılacağı tekerlek göbekleri geliyor. Sonra motor, daha sonra lastikler. Ve cam elyafından bir sürücü koltuğu, süspansiyon eksikliğinde sürücünün yolun her santimini hissetmesini sağlıyor. Son olarak direksiyon ve hızı, zamanı ve egzoz sıcaklığını kaydeden bir alet geliyor. Şimdi bir tur verin. Bunu yapabilirim.